Bugün hep birlikte pastırma yapımının ilk adımı olan tuzlama işlemini yapacağız. Bunun için kasaptan almış olduğumuz 3 kiloluk bir antrikotumuz var, tek parça. Şu şekilde. Et dağınık değil, bu da pastırmamızın iyi kalite çıkmasını sağlayacak. Bunun için bir adet çatal, kaya tuzu, et. Pastırmanın suyunu rahat alabilmek için etin tamamını tuzlamamız gerekiyor. Bunun için delikler açıyoruz her yerinde ve çatalımızın dibine kadar batırıyoruz. Etimiz kalınsa özellikle. Ette çatallamadığımız bölge kesinlikle kalmaması gerekiyor. Eti delmekten korkmayın. Evet, şu şekilde yanlarını deliyoruz. Aynı şekilde etin alnının kısmını deliyoruz. Şöyle. Evet, şu kısmını deleyelim. Etimizin arkasında deledik mi bu işlem de tamamlanmış oluyor. Et kalınsa deliklerimizi fazla açabiliriz. Suyun rahat çıkması lazım. Etin suyunun ve kanının akması gerekiyor. Evet. Şu şekilde etimizin her yerini çatalladık. Deliklerimizi açtık. Hatta şu kısımda biraz az bir şey daha ben açayım. Biraz gözüme az geldi. Damar kısmı. Evet. Sonra kaya tuzumuzu alıyoruz. Etimizin her yerinde gezdiriyoruz. Tuzu iyice yedirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tuz bu kuruma esnasında ve suyu çekme esnasında etin kokmasını, bozulmasını tamamen engelleyecek. Aynı zamanda da suyu hızlı salmasını sağlayacak. Şayet etin içerisinde olabilir delikler varsa bu deliklere mutlaka içine tuz koyun. Açık kalmasın.
Evet. Etimizi şu şekilde gördüğümüz gibi tamamen tuzladık. Etimizde açık yer bırakmayacak şekilde tuzlama işlemini yaptık. Bu suyu çekme esnasında açık yerler görürsek şayet buralarını tekrardan bir tuzlayacağız. Şu an bir şöyle kontrol ediyorum. Herhangi bir şey var mı diye. Açık yer kalmasın çünkü. Tuz çok kullanmaktan korkmayın çünkü et alacağı kadarını alır. Evet, son bir kontrol daha yapıyoruz. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi tamamen tuzladık. Şimdi suyunu bırakması için üzerine bir ağırlık koyacağız ve bir haftalık bir dinlendirmeye alacağız. Evet, şimdi etimizin tekrar yağlı şeyini alalım. Şöyle bir tarafında üzerine ağırlık koyacağımız için şu şekilde etimizi sardık. Şimdi tabii bu etimizi eğimli bir zemin üzerine koymamız gerekiyor. Şimdi burada eğimli zeminimizi hazırladık. Altında eğim verebilmek için kartonlarımızı yerleştirdik. Üzerine şu şekilde birisini koyuyorum. Şöyle eğimimizi oluşturduk. Bu eğim yeterli su için. Etimizi şu şekilde kalın kısmı yukarıya gelecek şekilde koyuyorum. Ağırlığı buraya koyunca ağırlık yukarıdan aşağıya doğru baskı uygulayacağı için üst tarafın daha çok ezilmesini sağlayacak. Eski haşhaş taşımızı alıyorum. Susam ve haşhaş ezdikleri ve etin yüzünün üstüne şu şekilde düşmeyecek şekilde yerleştiriyoruz. Bu bayağı ağır bir taş. Bu zamanla hemen birazdan suyu bırakmaya başlayacaktır. Bir hafta bu şekilde bekliyoruz. Su tamamen kesildikten sonra artık ikinci aşama olan yıkama ve kurutma kısmında bu işlemi tekrar görüşmek üzere. Evet. Şimdi etimiz bir haftadır suyunu çekmek için bırakmıştık. İyi çekmiş aslında. Evet. Etimizi suya koyduktan sonra günde 4-5 defa suyunu değiştirmemiz yeterli gelecektir. Su zaten 4-5 değiştirmeden sonra berrak olacaktır. Ondan sonra etin üzerinde deliğimizi açıp asacağız. 2 gün askıda kuruyacak. Ve macunumuz da harcımız hazır olacak bu arada. Yani hazır olan harcımızı da üzerine uygulayacağız. Pastırma yapımımızın ikinci aşaması olan harç karma işlemi, yani pastırmamızın dışına saracağımız harcı hazırlayacağız bugün. Bunun için gerekli malzemelerimiz 12 kaşık tatlı toz biber, 2 kaşık acı biberimiz var, 1,5 baş doğranmış sarımsak, 1 kaşık salçamız var, yarım çay bardağı zeytinyağı, içine katacağımız karabiber, hemen biraz kekik, az bir şey tuz, biraz biberiye, 1-1,5 kaşık kadar mısır unumuz var. Ve asıl bunları birleştiren çemen, 2 kaşık 2,5 kaşık kadar bir çemen katacağız. Ve harcımızı daha hızlı karmak için sıcak suyumuz. Yani sıcak su işlemi hızlandırır, daha çabuk karmanızı sağlar. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Önce toz biberimizi döküyoruz.
Bunların hepsini bir karıştıracağız. Arkasından kırmızı biberimizi, acı biber. Hemen çok fazla değil, şöyle ucuyla biberiye. Şöyle ortasını açalım. Şöyle yağımız. Evet, yağımızı da döktükten sonra mısır unumuz. Çok değil, 1,5 kaşık yeterli. Çok az bir şey tuz. Zaten tuzla kuruttuğumuz için etimizi çok tuz katmamıza gerek yok. Ama dış koruması için gerekiyor. Çok az bir şey. Tabi bu biberiye ile keki tercih sebebidir. Ben birazcık da kekik atıyorum. 1 kaşık kadar karabiber. Şöyle. Ve ezilmiş 1,5 baş sarımsağımız. Sarımsağımızı şöyle içine almak için suyumuzla karıştırıp döktük. Ve salçamız. Ve 2 kaşık da çemenimiz. Dolu dolu yapıyorum. Evet, şu an için karıp macunumuzun durumuna göre ilave edilecek bir şey varsa ilave edeceğiz. Ve elimizle karmaya başlıyoruz. Harcımızı kardıkça harcımız sertleşecektir ve harcımızın kıvamını tutturmak için parça parça yavaş yavaş sıcak su ekliyoruz. Evet, şöyle kardıkça. Şimdi sarımsak antibakteriyel olduğu için buraya bakteri ve böcek şubu gelmesini etimizin üzerine daha sonra engelliyor. Şöyle bir havuzumuzu oluşturalım. Ve karmaya devam ediyoruz. İyice karmamız lazım ki birbiriyle emişsin. Sen buna bir kaşık daha bana çimen atıversene. Evet. Ev yapımı pastırma. Katkısız doğal. Biberler kendimiz tarafından kurutulup değirmende çektirilmiş biberler. Burada bir kimyon, karabiber, o tür kullandığımız şeyler. Kekimizi dağdan kendimiz topluyoruz.
Daha sonra da makineden geçiriyoruz. Evet. Şöyle. Bunu biraz sertleşti. Az bir şey daha. Sıcak su. Etin üstüne sıvadıktan sonra harcımızı tabii en son suyla üzerine cila atmak lazım. Harcımızdan bir miktar fazla yapıp harç çünkü eğer çok katı gelirse ve et tam kurumadıysa çatlayabilir. Çatladığı zaman harcına aralara takviye yapmamız gerekiyor. Onun için harcımızın biraz fazla olması, az bir şey fazla olması yeterli. Bu harcımız aynı zamanda tüketilebilir de. Yani bu harç yenebilir bir harç. Sabahları ekmeğe sürün. İyi. Harcımızı iyice kaynadıktan sonra şimdi birazdan kurulmuş yani tuzunu atmış olan pastırmamızı çıkaracağız. Günde birkaç defa yani bir gün boyunca birkaç defa suyunu değiştireceğiz. Değiştirdikten sonra artık suda bir kanlanma olmazsa ondan sonra da 2 gün kurumaya bırakacağız. Harcımız da 2 gün mayalanmaya bırakılacak. Etimiz kururken asılı vaziyette harcımız da mayalanmaya başlayacak. Sanırım bu suyla birlikte bu yeterli gelecek. Daha sonra harcımızı kardıktan sonra dolabımızın içerisinde 2 gün bekletiyoruz ya da soğuk bir ortam varsa soğuk bir ortamda bekletmemiz gerekiyor. Evet, şu anda gayet güzel kıvamını aldı. Şu anda harcımız hazır. Şimdi harcımızı 2 günlük mayalanmanın ardından harcımızı şimdi etimize uygulayacağız. Ama harcımızı biraz yumuşatmamız lazım. Onun için az bir şey hemen sıcak su ekliyoruz. Hafif bir karacağız. Harcımızı istediğimiz şekli verebilmek için. Şunu şöyle koyayım. Çok az bir şey daha. Harcımız istenen kıvama geldi. Şimdi bunu etimizin üzerine güzelce uygulayacağız. Harcımızı etimizin üzerine güzelce uyguluyoruz.
7'ye 7. Burada harcımızı uyguladıktan sonra her tarafının kapandığından emin olmamız gerekiyor. Onun için en son bitirdikten sonra hafif elimizi ıslatarak harcı son görüntüsüne kavuşturacağız. Şimdi çemenimizi tamamen sıvadıktan sonra şöyle bir 5-10 dakika sonra çemenimiz hafif kendini çektiğinde elimizi hafif ıslatıp üzerinden son birkaç cila atarsak çemenin üstüne, böylelikle çemende çatlama hem az olur hem de arada açılan çatlaklar varsa kapanmış olur. Kalan çemenimiz var. Öyle bir avuç kadar. Bu çemeni de birkaç gün sonra çemen iyice çekecek. Haliyle çektiğinde yeni çatlaklar oluşacak. Bu çatlaklar için de kalan bu az çemenimizi kullanacağız. Ve tamamen hiç et gözükmeyecek şekilde çemenle etimizi kaplamış olacağız. Şu seviyeye geldi.